merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşacağım. Çok farklı, güzel, kullanışlı bir çanta oldu. İçerisi de gayet geniş bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Kağıt iplik kullandım. İpimin linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Rengi de gayet güzel oldu. İstediğiniz renki de çantanızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Yaklaşık 300 gram kadar ip kullandım. Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Çantanın yapılışı yine aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. 4 tane parçamızı yaptıktan sonra ilmek yürütmeler yaparak birleştiriyoruz ve çantamızı oluşturmuş oluyoruz. Astarlama yapmadım. Dilerseniz astarlama yapılabilir ve ağız kısmı daha kullanışlı olması için bir tane çıt çıt dikerek de kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu projede kağıt iplik kullanacağım. İpimi saturdeyobi.com'dan aldım. İncelemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum ve yapısı inanılmaz yumuşak. Örerken herhangi bir zorluk çıkmadan ya da parmağınız acımadan örebiliyorsunuz. Dediğim gibi saturdeyobi.com'dan aldım. Dilerseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Videonun sonunda da ne kadar ip kullandığımdan bahsediyor olacağım. 3,5 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Ama şu şekilde ipimi bir kenara alıp parçalarımı ben tamamlayıp geldim. Sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. 4 tane parçadan oluşuyor. 2 tane parçamız bu şekilde yarım trabzanlardan yapıyoruz. Ama öncelikle motiflerimizi çalışmamız gerekiyor. 3 tane motifimi birleştirerek bir tane parçamı yaptım. Aynısından 3 motiften oluşan bir parça daha yapacağım. Yani 2 tane motifli parça, 2 tane de yarım trabzanlı parçaya ihtiyacımız var. Toplamda 4 tane parça yapacağız. Daha sonrasında birleştirme işlemine geçeceğiz. Dediğim gibi öncelikle motiflerimizi çalışmamız gerekiyor. Şimdi 2 motifimi yaptım. 3. motifimi sizlerle beraber yapıp birleştirmesini göstereceğim. Şu şekilde motifimizi yaptıktan sonra birleştiriyoruz 3 tane motifimizi ve buna göre bir uzunluk belirliyoruz. Yani buradaki düz parçalarımın uzunluğunu belirleyebilmem için benim buradaki motiflerimin uzunluğu önemli. Çünkü motiflerimiz standart model olarak yapıyoruz. Yani burada büyütme veya küçültme yapamayabilirsiniz. Ama buradaki motifin uzunluğu kadar zincir çekeceğiz. Buradaki parçamız için. Ben bu şekilde ölçtüğümde esneterek ölçmeniz gerekiyor. Çünkü ütüleme işlemi yapılacak en son. Ben bu şekilde ölçtüğümde zincir çekerek sürekli ölçüm yaptım. 68 zincir benim buradaki motifimin uzunluğuna eşit oldu. 68 zincir çektim. 2 tane zincir çekerek dönüşümü sağlayıp 69 tane yarım trabzana ulaştım sıra sonunda. Hep arka dala batma işlemi yaptığımız için bu şekilde modelli bir görüntü elde ediyoruz. Buradaki uzunluk da yine bizim buradaki motifimizin genişliği ile alakalı. Ben saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra yeterli genişlikte oldu. Bakın şu şekilde ölçerek istediğim genişliği elde ettim. Yani bu parçamızı yaptıktan sonra buradaki parçamızı bununla birebir eşit yapmamız gerekiyor. Hem uzunluğunu hem de genişliğini ki 4 tane parçamız birbirine bu şekilde eşit olması gerekiyor. Düzgün bir yapıda çanta gövdemizi oluşturabilmek için. Şimdi yine bu parçalarımın da başlangıcını yapacağım sizler için. Küçük bir başlangıç yapacağız. Nasıl yaptığımı gösteriyor olacağım. Ama başlangıçta da söylediğim gibi öncelikle motif çalışmamız gerektiği için bir tane motifin ayrıntılı yapılışını paylaşmak istiyorum. Ama şu şekilde ölçümü de sizlerle paylaşayım yeri gelmişken. Bir tane motifin bakın 15 santim ölçüsünde. Dediğim gibi ütüleme yapılmamış hali bu şekilde. Ve tamamıyla ölçtüğümde ise 45 santim ölçülerinde motiflerimizi birleştirip parçamızı oluşturuyoruz. Diğer parçalarımızı da aynı şekilde ayarlayacağız. Şimdi beraber şöyle kenara alıp bir tane motifimizin yapılışına geçelim. İpimi elime aldım. Ortasına tığımı yerleştirdim. 2 kez döndürdüm. Tığ ucuna ipimi takarak içerisinden çekip sihirli halkamı oluşturuyorum. 1, 2,
3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Burada 3 tane zincirimizi de bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 seferde çekip ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüp 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. 4 tane oldu. Toplamda 16 adet ikili trabzan olana kadar devam ediyorum. 16 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra ipimi arkaya çekiyorum ve burada çekerek halkamızı kapatıyoruz. Çok sert çekerseniz ipiniz burada kopacaktır ve tekrardan çalışmanız gerekecek. O yüzden çekebildiğimiz kadar buradaki boşluk kısmını kapatalım. Kapattıktan sonra da şöyle arkada herhangi bir yerinden tığımı geçiriyorum ve bu kısma düğümleme yapıyorum ki zamanla orta boşluk kısmında genişleme olmasın diye. Hemen şöyle sıkı bir şekilde düğümledim. Tekrardan da ilmeğimi tığıma alıyorum. Zincir çekerek başladığımız noktadan 3. zincirin tepesinden içerisinden şu şekilde tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp birinci sıramı kapattım. Elimle de ikili trabzanlarımı esneterek düzeltiyorum. Daha sonrasında 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi biraz uzattım. Bir çekip bir ilmeğimi bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir çekip ilmeğimin bir tanesi bıraktım. Zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. İpimi biraz uzattım. Bir çekip bir ilmeğimi bırakıyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 bir kez daha 3 kez batıyorum. Tığımda zincirle beraber 4 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip 1 2 tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. İpimi uzatıp bir çekip bir ilmeğimi bıraktım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 2 3 kez aynı işlemi yaptım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip 1 2 tane zincir çekerek kapattım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son iki trabzanımın tepesine de aynı işlemi yaptıktan sonra sıra sonunda toplamda 15 kez aynı işlemi yapmış oluyoruz. Ama bizim toplamda 16 kez yapmış olmamız gerekiyor. 16'ya tamamlamak için burada ilmek yürütme yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 kez aynı boşluğa batıyorum. İpimde, tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip 1 2 zinciri çekerek kapatıyorum. Bakın dümdüz bir görüntü elde ettim. Çünkü her seferinde şu şekilde elimle el ütüsü yaparak düzeltme yapıyorum. Diğer türlü birazcık bombeli oluyor. Daha sonrasında burada zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada en tepedeki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıp ikinci sıramı kapatıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bu boşluk kısmından başlangıcımı yapıyor olacağım. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Boşluğun içerisine döndüm. İpimi biraz uzattım. Bir çekip bir tane ilmeğimi bırakıyorum. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Zincirle beraber şu anda 3 tane ilmeğim var tığımda. Hepsini beraber çekiyorum. 1 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğun içerisine geliyorum. 1 2 3 kez aynı işlemi yaptım. Hepsini tek seferde çekip 1
2 tane zincir çekerek kapatıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son boşluğuma da aynı işlemi yaptıktan sonra 2 tane zincirimi çektim. Burada zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum ve şu şekilde elimizi düzelterek 3. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek yarım trabzanımı yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane yarım trabzan yapmış olduk. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Birinci boşluğuma 3 tane yarım trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa döndüm. 2 seferde çekerek 2 tane ikili trabzan ve tekrardan aynı boşluğa dönüp 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 seferde çekerek üçlü trabzan, tekrardan tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 2 3 seferde çekerek 2 tane üçlü trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 2 3 tane ikili trabzan, tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha üçlü trabzanımı yaptım. Yan yana 2 tane üçlü trabzan ve tekrardan aynı boşluğa dönerek bir tane ikili trabzan yaparak köşe kısmımı oluşturmuş oldum. Şu şekilde düzeltip göstermek istiyorum. Bu şekilde 4 tane köşe kısmına ulaşmış olacağız. Sıra sonundaki bizim kare formuna dönsün. Yuvarlak gözüküyor ya şu an motifimiz. Kare formuna dönüştürebilmek için 1, 2, 3, 4 tane köşeye ihtiyacımız var. Bir tane köşemizi yaptık. Her köşede aynı şekilde yapıyor olacağız. Bir tane ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan, 1 tane ikili trabzan şeklinde dönüş sağlayarak köşemi yapmış oldum. Devamında bir kenar kısmı için tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada da 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Hemen yanında da 3 tane ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi yarım trabzan yapacağım. Yandaki boşluğa geldim. 2 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Bu 3 tane yarım trabzan bizim orta kısmımız olarak düşünelim. Buradaki kenar içinde başlangıcımızı orta kısmından başladığımız için bu şekilde olmuştu. Yarım trabzandan sonra yine aynı şekilde ilerliyor olacağız. Yani yandaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan ve yandaki boşluğa köşe kısmını yapıyor olacağım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geçiyorum. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi köşe kısmımı yapacağım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 2 3 seferde çekip üçlü trabzan yaptım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha üçlü trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 2 3 seferde çekerek üçlü trabzan, tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha üçlü trabzan ve bir tane de ikili trabzan yaparak köşe kısmımı oluşturmuş oldum. Şöyle düzelttim elimle. Bakın buradaki işlemin aynısını yaptık. Köşe kısmımızı oluşturduktan sonra 3 tane ikili trabzan, 3 tane yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan ve yine
köşe kısmımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Köşe kısmından sonra son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Yanında da yarım trabzanlar yaparak başlangıç yapmıştık. Burada 2 zincir çekerek başladığımızda ikinci zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki yarım trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan, yandaki trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşe kısmına kadar ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Köşe kısmına kadar geldim. Buradaki köşe boşluğumuza da 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak köşe kısmımı oluşturdum. Devamında yine her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyor olacağım. Hemen yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, yandaki trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde buradaki köşe kısmına kadar trabzanlar yaparak devam ediyorum. Köşe kısmına kadar geldim. Köşe kısmımıza geldiğimizde 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı köşeye dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak köşe kısmımı oluşturmuş oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen yandaki trabzanın tepesi ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum ve devamında da aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edip geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilmek yürütme yaparak başlangıç yaptığım noktadan da bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum ve burada 2 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan tığımı geçirip ilmeğimi içerisinden geçirerek 2 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk. Toplamda 6 tane motifimizi çalışıp geliyoruz. Daha sonrasında birleştirme işlemine geçiyoruz. Hemen bir tane nasıl birleştirme yapacağımı göstereceğim. 3 tane birleştirme yapıyoruz. Bakın burada diğer parçamın birleştirmesini yaptım. Yine aynısını yapıyor olacağız. 2 tane motifimi elime alıyorum. Öncelikle burada bakın zincir çekerek yapmış olduğum köşe kısmının birinci zincirin arka dalından içte kalan kısımdan iğnemi geçirdim. Karşılık gelen yine zincir içerisinden arka daldan iğnemi geçiriyorum. İkili trabzanın tepesindeki arka daldan iğnemi geçirdim ve ipimi çektim. Bakın hep arka dallardan karşılıklı iğnemizi geçirerek dikme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde görüntü olarak hem daha güzel gözüküyor hem de çift daldan dikme işlemi yaptığımızda birazcık kaba duruyor. Bu şekilde sadece içteki dallardan birleştirme yapıyorum sondaki zincirime kadar. Aynı şekilde 3. motifimi de birleştiriyorum. Daha sonra güzel bir şekilde ütüleme yapıp geliyoruz. Şimdi tüm parçalarımı birleştirdim. Güzel bir şekilde ütüleme işlemimi gerçekleştirdim. Geldim. Aynı şekilde diğer parçalarımın da ütülemesini yaptım ve eşitledim. Gayet güzel dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk bu şekilde. Şimdi diğer parçamda şunda küçük bir başlangıç yapalım istiyorum. Daha sonrasında yerleştirme ve birleştirme kısmına geçeceğiz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Başlangıçta da söylemiştim. Ben 68 zincir çektim. Çünkü benim bu kısma diğer parçama motifli olan parçama 68 zincir yeterli geliyordu. Siz ben illaki 68 çekiyorum diye 68 çekmek zorunda değilsiniz. Mutlaka buraya ölçüm yaparak zincir sayınızı belirleyin. Çünkü elimizin ayarına göre, ipimize göre, tığımıza göre farklılık gösterebiliyor. Her zaman söylüyorum. Şimdi ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1, 2, 8. 8 tane zincirimi çektim başlangıç için. Son zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek yarım trabzan,
Yandaki zincirin içerisine geliyorum. Tek seferde çekip yarım trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde her zincir içerisine bir tane yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. Son zincirimin içerisine de bir tane yarım trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde büzülmüş oluyor. Bunu mutlaka şöyle elinizde açıp düzeltmeniz gerekiyor. Bu ipin yapısı gereği bu şekilde gözüküyor. Her sırada elimizde düzeltmeliyiz. Düzeltince de bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Örgümün arka kısmına döndüm. 2 tane zincir çekiyorum. Yine tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun arka dalından bakın tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğu bakın bu şekilde boşluktan değil, arka daldan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekip yarım trabzan, arka daldan tığımı geçiriyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Son yarım trabzanın tepesinden de tığımı geçirip yarım trabzanımı yapıyorum. Son yarım trabzanın tepesine de yarım trabzanımızı yaptıktan sonra sıramızı tamamlamış olmuyoruz. Yine tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktada ikinci zincirden tığımı geçirip tek seferde çekerek yarım trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyorum. Yine elimle düzelttim. Örgümün diğer kısmını dönüyorum. 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip yarım trabzanımı yapıyorum. Ve devamında da her yarım trabzanın tepesindeki arka dala yarım trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Sayılarımı, ölçümü sizlerle paylaştım. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Tüm parçalarımızı tamamlıyoruz. Şimdi sıra geldi birleştirme işlemine. Başlangıçta da söylemiştim, birleştirme işlemi önemli. Burada mantığı anladıktan sonra gayet kolaylıkla ilerleyebiliyorsunuz. Ben de ilmek yürütme yaparak birleştireceğim. Burada dikerek birleştirme yapabilirsiniz. Ya da sık iğne tekniğiyle de birleştirme yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben dediğim gibi ilmek yürütme yaparak birleştiriyor olacağım. Daha önce de bulmaca çanta çalışmıştım. Onu düz parçalar halinde yapmıştım. Yine aynı mantıkla birleştiriyor olacağız. O çantamın da linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Düz parça halinde yapmak isterseniz inceleyebilirsiniz. Bu onun motiflisi ve çiçeklisi hali diyebiliriz. Şimdi parçalarımızı ayırdık. Bir tane parçamı bakın bu şekilde dümdüz tutuyorum, motifli parçamı ve şu şekilde üste koydum. Altına yarım trabzanlı olan parçamı yerleştireceğim. Bakın yatay bir şekilde ön kısımlarının, evet şöyle ön kısımları üst kısma geliyor. Ön kısmından birleştirme yapacağız. Düz bir parça yerleştiriyorum. Hemen altına yatay bir şekilde sol tarafa uzunluğu gelecek şekilde bakın yerleştirdim. Daha sonrasında şöyle biraz kaydıracağım. Çiçekli parçamı elime aldım. Bunu da hemen buradaki şöyle ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Bakın bu düz parçama eşit gelecek şekilde yan kısmına yerleştirdim. Motifin hemen sağ kısmına, düz parçanın sağ kısmına motifimi yerleştirdim. Daha sonrasında üst kısma düz parçamı yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Mutlaka burada bir ekran görüntüsü alırsanız aklınız karışmayacak. Tekrar söylüyorum. Örgümüzün ön kısmı dış kısımda olacak şekilde birleştirme yapacağımız için bu şekilde yerleştirirken düz kısımları ayarlıyoruz. Tekrardan şöyle dağıttığımızda bir yerleştirme yapalım istiyorum. Bir tane parçamı düz koydum buraya. Altına diğer parçamı bakın şu şekilde yerleştirdim. Motifli parçamı alıyorum. Hemen onun yanına koydum. Bu üstte boşluğum var. Oraya da diğer düz parçamı yerleştiriyorum. Şu şekilde. Şimdi nasıl birleştirme yapıyoruz? Bunları dağıtacağımız için şu şekilde birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle buradaki parçamdan birleştirmeye başlıyorum. Şuradan ilmek yürütmeler yaparak birleştiriyorum. Bu noktaya geldikten sonra buradaki parçam şöyle üst kısma doğru dönecek.
ve üst kısma doğru devam ediyorum. Daha sonrasında şöyle geriye aldım. Buradaki parçamızı birleştireceğiz. Buradaki parçamızda da bu noktadan ilmek yürütmeye başlıyorum. Aynı şekilde buradaki motifim buradaki parçamın üstüne doğru dönüyor olacak. Sıra geliyor son parçamıza. Son parçam için de bu kısımdan birleştiriyorum ve bu kısımdan ilerlerken hem buradaki parçama dönüyorum hem de buradaki parçamı birleştirip tamamlıyor olacağız. Öncelikle şöyle bir kenara aldım. Buradaki iki parçamızı birleştirmeye başlayalım beraber. Bir tane zincirimi çekip ilmeğimi bırakıyorum. Buradaki zincirden tığımı geçirdim. Daha sonra karşılık gelen zincirden de tığımı geçiriyorum ve burada ilmeğimi üst kısmına kadar çekiyorum. İpim altta kalacak. Tığım üstte. Yandaki zincirden boşluktan tığımızı geçiriyoruz. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. İpimi üste çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki zincire geliyorum. Karşılık gelen noktadaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Sık ilmek yürütmemi yapıyorum. Burada zincirden karşılık gelen noktada ise ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi üst kısma kadar çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum şimdi. Burada motifin köşe kısmındaki boşluğa kadar birleştirmemi yaptım. Yine zincirden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen zincirden de tığımı geçirip ipimi çekiyorum. Yandaki zincire geldim. Karşılık gelen ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Ve bakın bu şekilde yukarıya doğru, yani üst kısmına doğru herhangi farklı bir işlem yapmadan dönüşümü sağlamış oldum. Şöyle döndürerek bakın buradan direkt geçişimi sağladım. Şimdi şuradaki parçamın sonuna kadar ilmek yürütmelere devam ediyorum. Sonuna kadar geldiğimde zincir çekerek ipimizi burada kesiyoruz. Ve bakın bu şekilde birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi neydi? Bunun yanındaki parçamız, şöyle gösterirsem daha iyi görürsünüz. Sırada buradaki parçamız var. Yine aynı şekilde bu noktada ilmek yürütmeye başlıyorum. Devamında da dönerek buradaki yan kısmına doğru ilerliyorum. Daha sonra diğer parçanın başlangıcını beraber yapalım. Bakın buradaki parçamın da birleştirmesini tamamladım. Geldim size bahsettiğim gibi. Şimdi son parçamıza geliyor. Şöyle yine taban kısmından göstereceğim. Ne yapmıştık? Buradaki düz parçamızda bu şekilde yerleştirmesini yapmıştık. Şuradan başlıyoruz birleştirmeye. Buradaki noktaya kadar birleştiriyoruz. Devamında öncelikle buradaki motifimizi birleştirmeye devam ediyoruz. Sonra da diğer tarafı birleştirmeye devam ediyoruz. Yani bir bütün halinde tamamını birleştirip geliyoruz. Üst kısma kadar birleştirmemi tamamladım. Burada sıra sonunda 2 tane zincir çekerek ipimi kesiyorum artık. Ve sizlere göstermek istiyorum. Tabanda bakın bu şekilde bir şekil elde etmiş oluyoruz. Ve devamında da gayet güzel oluyor. Şimdi sıra geldi askı kısmına. Askı kısmını ben tamamlayıp geldim. Hatta bir tanesini bakın bu şekilde sabitledim. Gayet güzel oldu. İkincisini beraber yapıyor olacağız. Küçük bir başlangıç yapacağım sizlere aktarabilmek için. İlmek yürütme tekniğiyle yaptım. 3 sıra boyunca ilmek yürütmeler yaparak tamamladım. Toplamda 110 adet zincir çektim. Benim için yeterli uzunlukta oldu. Dilerseniz burada uzatma yaparak kendi kolunuza göre ayarlama yapabilirsiniz. Şu şekilde ölçümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. 63 santim uzunluğunda askımızı tamamlıyoruz. Şimdi küçük bir başlangıç yapalım. Beraber kolaylıkla yapabileceğimiz bir askı zaten. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen göz kararı birkaç tane zincir çekiyoruz. Şimdi yeterli uzunlukta zincirimizi çektikten sonra sondan bakın bu son zincirin bir önceki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Yandaki zincire geldim. İpimi çekip
ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Son zincirimi içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamlamış oldum. Burada sıra sonunda bir tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında hemen karşılık gelen, bakın burada son zincirimi yapmış olduğum ilmek yürütme yaptığım noktada karşılık gelen boşluktan tığımı geçiriyorum. İlmek yürütmemi yaparak karşı tarafa dönmüş oldum. Yandaki daldan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Şimdi burada ilmek yürütmeler yaparken bir dala batmıştık zincir içerisinde. Aynı zincirin diğer dalı şu an karşı tarafta. Karşı tarafta yine aynı boşluklardan bakın ilmek yürütmeye devam ediyoruz. Sondaki son boşluğumda da ilmek yürütmemi yaparak tamamlamış oldum. Daha sonrasında burada yine aynı şekilde devam ediyor olacağım. Nasıl devam ediyoruz? Buradaki ilmek yürütme yaptığım noktaya değil de hemen şöyle döndürdüğümde, bakın hafif bir şekilde döndürdüğümüzde arkada gözüken daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Arka daldan tığımı geçirdim. Bakın öndeki ilmek yürütme yapmış olduğum noktaya dokunmuyorum. Arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bu şekilde yan yana 3 tane ilmek gözükmesi gerekiyor. Doğru bir ilmek yürütme şeklinde. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve sıra sonuna geldiğimizde de artık sıramızı tamamlıyoruz. Ben askı kısmını bu şekilde çalıştım. Dilerseniz aynı şekilde dönerek bunun genişliğini de arttırma yapabilirsiniz. Hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Benim için 3 sıra boyunca kalınlık yeterli oldu. Bu şekilde askımızı tamamladıktan sonra bakın motifli parçamızda zaten en üstteki boşluk değil, köşe kısmı için bir alttaki boşluktan şöyle askımı geçiriyorum. Daha sonrasında karşılık gelen noktada da hemen şöyle en üst sıra değil, bakın alttaki eşit gelecek şekilde şuradaki boşluğu şöyle elimle genişletiyorum. Ve buradan çekerek şöyle tığ yardımıyla askıyı çekiyorum. Birazcık zorluyor çünkü ara kısmında askı kalın olduğu için girmiyor olabilir. Yeterli uzunlukta çekiyoruz. Burada düz olması önemli askımızın. Şöyle düzeltiyorum, döndürüp ayarladıktan sonra askıyı sabitleyebilmek için şöyle döndürmem gerekiyor. Sabitleyebilmek için hemen bir tane düğüm atıyorum. Burada da aynı şekilde askının uzunluğunu kısaltma ya da uzatma yaparak da ayarlayabilirsiniz. Buradaki düğümünüzde o yönden de çok avantajlı oluyor. Şimdi eşit uzunluğu ayarladıktan sonra hemen buradaki düğümümü de atıyorum. Tamam. Bakın bu şekilde düğümü attıktan sonra askımızı sabitlemiş oluyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde çalışıyoruz. Astarlama yapmadım. Dilerseniz astarlama yapabilirsiniz. Çantanın formunda yerleştirip keserek ya da motiflerinizi birleştirmesini yapmadan da astarlama yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Dilerseniz ağız kısmına bir tane çıt çıt dikerseniz daha kullanışlı olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.